Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, ne haber? Yepyeni bir programla karşınızdayım. Aslında eskiler bu programa alışkınlar. Vizyona Hünkürme adında bu programı yıllar yılı yaptık. Ama artık zaman değişti. Tabii çelik de değişti. Evet, bundan sonra bu programı Scope adı altında yapacağız. Scope nedir? Scope budur. Çok da uzun anlatasım gelmedi, yazayım dedim. Her hafta vizyona giren yapımları izlenir ya da izlenmez olarak sizlere sunmaktan onur, şeref ve gurur duyacağım. Evet, programın başında da belirttiğim üzere bu filmlerin hepsini izledim. Hiç merak etmeyiniz. Bilenler bilir, bilmeyenler için nasıl izlediğin vizyona girmeden sorusuna da cevaplandırmış olayım. Çoğu filmin zaten ön gösterimi, özel gösterimi, galası vesairesi oluyor. Ben gidemesem de ekipten arkadaşlarım giderler, notlarını alırlar, bana iletirler, ben de analizimi yaparım. Çünkü hepsine benim sadece tek başıma yetişiyor olmam mümkün değil. Evet, huzurlarınızda 30 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek yapımlar. 2000'li yılların başında çoluğun çocuğun, hatta bazı yetişkinlerin bile hipnoz olmuşçasına izlediği bir diziydi bu. Aradan yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Şarkısını bizlere Sihirli Annem Hepimiz Biriz yapımıyla vizyona girerek yaşattı. Zaten halihazırda sinemaya gidip film izleyen insan sayısında %60'lık gibi dev bir düşüş varken ve yerli filmlerimizin kalitesi de giderek Kanal 7 dizilerini aratırken Sihirli Annem de keşke hiç gelmeseymiş dedirtti. Peki neden? Öncelikle bu yapımı çocuk filmi olarak vizyona girdi diye bakıyoruz. Yanlış mıyım? Bence öyle. Lakin bu tabii ki önemsemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi, bu tamamen pedagojik bir konu. Ki ben de araştırdım, ettim ama senaryonun bir pedagog tarafından incelenip incelenmediğine dair bir bilgiye ulaşamadım. Umarım gerekli mecralar bizi aydınlatırlar. Umarım bir pedagog senaryoyu incelemiş ve buna göre vizyona girmiştir. Zira sihirli temasına sığınarak olmuyor o işler. Yapımın periler ve fanilerin sihirsizliği engellemeye çalıştığı bir hikayesi var. Sorgulamayın, yazmışlar. Zira nasıl bir film olduğu hiç önemli değil. Çünkü hikayesi oldukça derinlikten uzak ve ikinci dakikada tahmin edilebilir hale geliyor. Görsel efekt denilen kavramında henüz Sihirli Annem setine pek de uğramadığını söylemeden de geçmeyelim. Artık öyle bir çağdayız ki herhangi bir yapay zekaya rica etseniz size 10 misli daha kaliteli bir görsel efekt yapardı. Fakat Sihirli Annem ekibi görsel efektleri muhtemelen eli mouse tutsun yeter minvalinde insanlara yaptırmayı tercih ettiler. Bu saati çıkarıyorum ha. Çünkü sizinle zaman dursun istiyorum. Öyle bir şey yok. Masaya çarpıp duruyor, tıkır tıkır ses çıkarıyor. Ne dedik? Görsel efekt. Bakın öyle ki yapımdaki green screen kullanımı kıçı kırık TikTok videosu çeken gerzek influencerlarınkinden bile kötü. Yani gözünün gördüğü şeyin sahte olduğunu anlaman 0.2 milisaniye falan sürüyor. Ayrıca senaryoda neden bu sahne var diyeceğiniz en az 10 tane sahne sayarım. Zira zaten çok da abartmaya gerek yok. Akış, olay gelişimi, karakter gelişimi falan her şey rastgele ilerliyor. Yapım nostaljik olayım ama yeni nesile de hitap edeyim derken Dubai çikolatası gibi olmuş. Yani nasıl dersen yemeden önce değişik gözüküyor ama yedikten sonra mideye oturuyor. Yani illa Sihirli Annem ben izleyeceğim kardeşim diyorsan aç 2005 yılında yayınlanan dizinin bölümlerini izle, nostaljini yaşa. Ama bizim için Sihirli Annem Hepimiz Biriz çöp seanstır kardeşim. Devam. Bu sefer de nostaljiye kafa göz giren bir yapım bu hafta vizyona giriyor. Karate Kid Efsane Dövüşçüler. Yapım kung fu dehası bir abimizin hiç gereği yokken Pekin'den New York'a taşınmasıyla başlıyor ve orada karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Lakin senaryomuz orijinal serinin derinliğinden arşın arşın uzakta. Klişenin de babası hemencecikte tahmin ediliyor. Ya nasıl örnek vereyim biliyor musun? Bak öyle ki gece 2'de Kanal D'de yayınlanan dandik filmlerdeki kadar yüzeysel. Bence çok iyi anlattım. Jackie Chan abimize çok büyük saygı duyuyoruz. Orada herkes hemfikir zaten. Nostaljisini de severiz Jackie Chan'in. Orada da okeyiz. Ama filme katkısı ne dersen orada bir dur kral.
Yapımda öyle Jackie Chan geldi ortalık yandı diye bir durum yok. Resmen abimiz filme girip hatıra fotoğrafı çektirip gidiyor. Kısa sahneleri var, replikleri etkisiz, karakteri işlevsiz. Hani geldi de ne oldu dedirten cinsten. Yani fan servis yapalım derken Jackie abiye cameo çektirmişler gibi düşün. Aksiyon sahnelerinde hele bir tane özgün bir şey bulursanız bana da haber verin. Gözümden kaçmıştır belki. Çünkü zira ben hiç görmedim. Yani bu ne demek? Dövüş koreografileri de çok sıradan ve özgünlükten çok uzak. Karate Kid serisini izlememiş kimse yoktur. Bu Karate Kid filmlerinin en güçlü yönlerinden biri neydi abi? Miyagi'nin öğretileriyle verilen yaşam dersleri değil mi? Ne bileyim işte denge, sabır, sevgi, saygı. Peki sevgili yönetmen ve senarist kardeşim bu yapıma niye böyle şeyleri koymayı unuttunuz canım? Çünkü bu yapımda tek bir mesaj var. Yeter ki dövüş. Yani film dediğin şeyin bir anlatımı olur canım. Bunda dümdüz yüzeysel bir akış var. Sonuç mu? Sonuç yüzeysel, etkileyicilikten uzak, sıradan bir devam filmi. Yani çok istiyorsan git eski Karate Kid'leri izle. O yüzden çöp seans. Devam. Şimdi işte görsel efekti, atmosferiydi, seni içine çekecek bir film. Son Ritüel bu hafta vizyonda. Tabii korku gerilim türünü seviyorsan. Başrolde çok şaşıracaksınız Al Pacino var. Al Pacino böyle korku filmlerinde oynar mıydı ya? Dediğinizi duyar gibi. Ya aslında tam korku sayılmaz. Çünkü şimdi filmin konusuna baktığınız zaman sıradan şeytan çıkarma temasındaki bir film gibi duruyor. Ama diğer bu temadaki filmlerden Son Ritüel'i ayıran şey ana karakterimizin içsel çatışmasına ve psikolojik derinliğine odaklanıyor olması. Şimdi filmin hikayesi baktım 1928 yılında Amerikan tarihinde belgelenmiş en kapsamlı şeytan çıkarma ayinine dayanıyormuş. Fakat bu olayı yani bu şeytan çıkarma bu belgelenen olayı çok derinlemesine anlatıyorlar mı filmde? Yok. Dediğim gibi daha çok karakter odaklı bir akış var. Ya Al Pacino abimiz de artık yani çok yaşlandı adam. Dolayısıyla yer yer yani rolünde etkisiz, yetersiz kaldığı oluyor. O kadar alır. Kaç yaşında olursa olsun Al Pacino, Al Pacino'dur abi. Bu arada bazı yerlerde bu karakter odaklı ilerlediği için film daha çok. Tempo biraz düşüyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ama sonra toparlıyor merak etmeyin. Yine de türünde değişik bir iş olmuş canım. Bu yüzden yerinde seans diyebiliriz. Devam. Şimdi bu yapımda da aksiyon var. Gerilim var. Belki ara ara dram var. Komedi var. Evet, Fenike Planı ülkemizde bu hafta vizyona giriyor. Hikayesi şu. Bir tane sanayici bir abimiz var zengin. Bir dizi uçak kazasından kurtuluyor bu. Lan sonra diyor ki lan bunda bir gariplik var. Bana komplo falan mı kuruluyor acaba deyip olayların üstüne gidiyor. Wes Anderson filmin yönetmeni. Tanıyanlarınız varsa özellikle onu belirteyim istedim. Çünkü bilinen tanınan bir yönetmendir. İyi bir yönetmendir. Ve kendi karakteristik bakış açısını da filme koymuştur. Peki nedir bu abinin tarzı? Yine bilmeyenleriniz için anlatayım kısaca. Simetri hastasıdır Wes Anderson. Pastel renk bağımlısıdır. Filmlerinde bütün dekorlar maket gibidir. Ve bunu bilerek yapar. Yani Tim Burton nasıl böyle gotik ve masalsıysa Wes Anderson abimiz pastel yine masalsı ama psikolojik olarak daha da gerçektir. Ve bütün filmlerinde sabit kamera kullanır. Yani utanmasam filmlerini izlerken kukla tiyatrosu izliyorum galiba diyeceğim. Ki dedim. Evet şu an dedim. Tam da bu yüzden Wes Anderson filmleri çok tekrara düşmeye başlamıştır. Hem hikayesel olarak hem de tarz açısından yenilikten de uzaktır. Bu filmden çok büyük bir duygusal derinlik beklemeyin. Ama mizahi unsurları falan sizi güldürmeyi, eğlendirmeyi başarır. Sonuç olarak Wes Anderson filmlerini seviyorsan, görsel olarak zengin, ne bileyim mizahi bir film arıyorsan Fenike Planı tam sana göre. Dolayısıyla bu haftanın tam seans notunu da hak etmiştir. Devam. Şimdi kankalar yani bazen öyle filmler vizyona giriyor ki gerçekten insanın hiçbir şey anlatası gelmiyor o filmle alakalı. Ve sadece kadraja bakıp hani hiç konuşmayayım ve siz beni anlayın istiyorum. Yok şu an değil. Yani anlatacağım. Yapımın adı Maske. Ama Jim Carrey'nin maskesi değil. Bu bildiğiniz Türk yerli filmi. Adı Maske. Neden? Başrol maske takıyor. Şimdi şöyle bakın. Bir karakterimiz var. Kötülük diyor. Bu dünyada diyor cezalandırılmıyor bence diyor. Karakterimiz. Yani o kadar kötü insan bir sürü şey yapıyor. Kötülük yapıyor diyor. Ama cezalandırılmıyorlar diyor. Bu yüzden diyor ben cezalandıracağım. Nasıl? Biliyorsunuz yani sinema tarihinde bu temada hiçbir film vizyona girmedi daha önce yani. Çok özgün bir hikaye bence. Ya şöyle söyleyeyim. Testere adalet peşinde
Barda filmlerinin üçünü alın. Biliyorsunuz bu üç filmde sinematografik anlamda birbirlerinden çok uzak filmler. Bu üçünü alın, karıştırın, bu film ortaya çıkıyor. Ya gerçekten yani replikler çok sıradan, çok klişe, zorlama oyunculuklar. Tamam, anlıyorum, no name oyuncular oynatıyorsunuz. Bütçe dar olabiliyor. Yani kastı böyle no name oyunculardan hazırlıyorsunuz ama yani ne bileyim, yeteneklisini bulun bari be. Gerçekten yeteneklisini, bakmasını bileni, durmasını bileni, kamera önünde nasıl hareket edeceğini bileni. Ya görüntü kalitesi açısı zaten oralara hiç girmeyeyim. Ya ne bileyim, bakın girin fragmanını izleyin YouTube'da. Ya artık şunu öğrenin ya. Ya şunu öğrenin artık ya, ne bileyim, bu YouTube'a nasıl export alınıyor programdan, şunu yani YouTube videosu değil ki bu, sinema filmi canım ya. Ya bu export nasıl alınıyor öğrenin artık canım ya. Ya sinema filmi yapıyorsunuz canım ya. Fragmanı bir izledim. Fragman böyle piksel piksel oluyor arada. Görüntü kalitesi 1080p film fragmanı mı yüklenir canım? Nerede yaşıyoruz biz artık ya? Yazık, günah ya. Vizyona diyor film sokuyorsunuz ya. Fragmana baktım, 300 mü izlenmiş, 500 mü izlenmiş. Ya yazık ya. Bak şu ana kadar gerçekten sakin sakin duruyordum. Bir yerde patladık en sonunda yahu. Gerçekten ya, film yapıyorsunuz, bunun renderını alırken artık anlayın ya bu nasıl alınır. Bilin artık bunu da. Ya bakın abi, filmi gidin fragmanını izleyin. Benim stüdyomun ışığı kalitesine bakın. Bir de o fragmanın kalitesine bakın ya. Hani sadece fragman değil ki, film de öyle. Işık kullanımı kötü. Görüntü kalitesi kötü. Sinematografi kötü. Ama vizyonda işte. Tercih senin canım. İzlemek istersen yine fantazine kalmış. Ama bana sorarsan çöp seans notunu hak etmiştir. Evet. Evet canlar, bu hafta vizyona giren yapımlar arasında gitmeniz gereken ve gitmemeniz gerekenler bu kadardı. Bundan böyle kara kaplı defterimle iyi filmler, kötü filmler, her perşembe buradayım. Ne deniyordu ona? Biz geri gelmedik, yeni geldik mi? Öyle bir şey. Bundan sonra böyle abi, her hafta iyi film, kötü film size bilgimle, tecrübemle en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu zamana kadar kimseyi bu konuda mağdur bırakmadık çok şükür, izleyiciler, yani sizleri. İyi dediysek iyi çıktı, kötü dediysek kötü çıktı. Yalan mı? İnşallah bundan sonra da her perşembe buradayız abi. Scope programımızla sizlerle iyileri kötüleri birbirinden ayıracağız. Nedeniyle beraber. O zaman canlar, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın abi. Ben kara kalpli defterimle gidiyorum. Ha bu arada şimdi bitiş ekranı gelmiş olması lazım. Burada 2 tane video öneriyor olması lazım size. Bu videolardan birini izleyin canım yani. Çünkü sizin yaptığınız beğeniler, yorumlar bu kanalın damarlarında akan kan canım. Öyle değil mi? Seviliyorsunuz.